Herkese merhaba dostlar, ben Ozan. Bu videoda şu anda güncel olarak alınabilen en ucuz iPhone'u yani iPhone 8'i birlikte inceleyeceğiz ve 2023'te hala alınır mı? Bu sorunun cevabını beraber vermeye çalışacağız. Bana destek vermek ve bu serinin devamı için videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Destekleriniz gerçekten çok önemli. Şimdi ilk olarak iPhone 8'in fiyatlarıyla başlayalım. iPhone 8'i tabii ki artık sıfır olarak alamıyoruz. Fakat yenilenmiş ve ikinci el olarak rahat bir şekilde bulunduğunu söyleyeyim. Özellikle de ikinci el kısmında daha avantajlı olduğunu düşünüyorum. Yenilenmiş olarak bir iPhone 8 almak istediğimizde 6000 ile 7000 bandında bir fiyatla karşılaşıyoruz. İkinci el tarafında da 5000 ile 6000 bandında gayet temiz, tamir görmemiş iPhone 8'leri bulabilmek mümkün. Ve hangi taraftan alırsak daha mantıklı, onunla ilgili de son bölümde bir değerlendirme yapacağız. Şimdi hiç uzatmadan iPhone 8'i incelemeye başlayalım. Tasarım noktasında iPhone 8 genel hatlarıyla alıştığımız ekran kasa oranı ve aynı kasa boyutuyla karşımıza çıkarken malzeme yapısı olarak da telefonumuz amiral gemisi düzeyinde üst segment premium bir yapıya sahip. Burada çerçevelerimizde alüminyum malzeme yapısı bulunurken arka kapağımızda da cam bir yüzeye yer verilmiş. Elde tutuş hissiyatı olarak da oldukça başarılı bir telefon. Elinize aldığınızda güven veren bir yapısının olduğunu söyleyebilirim. Kalınlık ve ağırlık tarafında da iPhone 8 7.3 mm kalınlığa ve 148 gramlık ağırlığa sahip. Telefonu tek elle kullansanız dahi hiçbir şekilde elinizi yormuyor. Şimdi tasarımdan ekran tarafına geçersek, Retina IPS LCD panele sahip olan 4.7 inç boyutunda HD Plus çözünürlükle gelen 60 Hz tazeleme hızıyla inç başına düşen piksel yoğunluğu noktasında da 326 ppi'lik bir değerle önümüze çıkan bu ekran DCI-P3 renk uzayının %100'ünü kapsıyor. Dostlar, burada ekranın çözünürlüğü düşük seviyede gibi gözükebilir fakat günlük kullanımda kesinlikle pikselleri sayabileceğiniz düzeyde veya soluk kalitesiz bir görsel deneyim sunan bir ekranla gelmiyor. Ekranımızda renkler gerçeğe yakın bir şekilde gösterilebilirken tabii ki güncel telefonlar kadar iyi bir ekranın olmadığını da söyleyebiliriz ama burada şu dengeyi korumak gerek. Görsel deneyim açısından sizi üzecek bir ekran değil ama daha yüksek çözünürlüklü, özellikle de AMOLED veya OLED tabanlı bir ekrana sahip olan bir cihazla karşılaştırdığımızda aradaki farkı net bir şekilde hissedebiliyoruz. Bunun yanında özellikle iPhone 8'de de ikinci el alırken ekranının değişmemiş olması önemli bir detay. Ekran değiştiği zaman bu söylediklerim tamamıyla tersi yönüne dönecek. Hem ekran parlaklığı hem de ekrandaki renk başarımı noktasında kötü bir seviyeye geleceğini belirteyim. 625 nitlik bir parlaklık önümüze çıkıyor. Bu parlaklıkla yoğun güneş ışığı altında ekranı görmekte çok fazla bir zorluk yaşamıyoruz. Dostlar, eğer telefonda çok fazla dizi film izleyip YouTube'da takılıyorsanız iPhone 8'i kesinlikle önermem. Çünkü hem ekran boyutunun küçük olması hem de kalın çerçeveleri nedeniyle herhangi bir video izlediğinizde seyir zevkini bozan detaylardan diyebilirim. Şimdi telefonumuzun bence fiyatına göre halen en iyi olduğu alanlardan birine, yani kameralarına değinirsek, iPhone 8'de arka tarafta tekli bir kamera sistemine yer verildiğini görüyoruz. Bu kameramız 12 megapiksel f1.8 diyafram açıklığında HDR ve yapay zeka destekli kaliteli bir sensörle karşılaşıyoruz. Bu kamera fotoğraf çekim kalitesi olarak ışığın yeterli olduğu ortamlarda fiyatına oranla iyi bir performans verebiliyor. Zaten iPhone'ların kameralarındaki en önemli nokta renkler olması gerektiği gibi abartıya kaçmadan önümüze çıkabiliyor. Bu sayede özellikle ışığı doğru bir şekilde aldığınız zaman da gayet kaliteli kareler yakalayabiliyoruz. Bu kameranın en büyük dezavantajı düşük ışık performansı diyebilirim. Bunun dışında hatta kendi fiyat bandındaki Android modellere göre de iPhone 8 daha başarılı sonuçlar veriyor. Ön kameraya da bakarsak burada maalesef 7 megapiksel gibi düşük çözünürlüklü bir kamera karşımıza çıkıyor. Ön kamera olarak cihazımızın günümüz için gerçekten zayıf kaldığını söyleyeyim. Cihazımızın video çekim performansına da baktığımızda kamera konusundaki en etkili olduğu taraf video performansı diyebilirim. Burada 4K 60 FPS'te OIS desteğiyle birlikte güzel çekimler yapabiliyoruz ve elektronik sabitleyicimizin de cihazda bulunduğunu söyleyeyim. Titreşimleri engelleme konusunda da iPhone 8'in ana kamerası rakibi olan pek çok Android modele göre de daha iyi
seviyede. Dostlar, özellikle video performansı olarak iPhone 8 şu fiyata alabileceğiniz net şekilde en iyi cihaz diyebilirim. Şimdi kameradan donanım tarafına geçersek burada Apple'ın birinci nesil Bionic işlemcisini, yani A11 Bionic işlemcisini görürken bu işlemcimize eşlik eden RAM miktarımız da 2 GB olarak önümüze sunulmuş. Açıkçası telefonda çok fazla oyun oynamıyorsanız ve çektiğiniz videoları da ara ara bilgisayara aktarıyorsanız 64 GB'lık modelinde halen yeterli olacağını düşünüyorum. Şimdi biraz performanstan bahsedersek günlük kullanımda ve oyunlarda bize nasıl bir performans sunduğuna bakalım. Öncelikle PUBG'de akıcı grafiklerde 60 FPS, HDR'da da 40-45 FPS arasında oynatabiliyor. Açıkçası bu kadar yüksek kare hızlarının bu fiyat bandındaki hiçbir cihazda görmezken neredeyse 5 yıllık iPhone 8'in böyle bir performansı halen bize veriyor olması oldukça etkileyici. Oyun deneyimi açısından da FPS drop'u çok nadir diyebilirim. Genel olarak gayet akıcı bir oyun deneyimi alabiliyoruz. Özellikle de düşük grafiklerde 60 FPS'te oyunun aktığını söyleyebilirim. Fakat PUBG gibi yüksek grafikli oyunlara uzun süre oynadığımızda cihazımız biraz fazla ısınıyor ve pili de oyunlarda çok hızlı tükettiğini, ortalama 2-2,5 saatlik PUBG sonrasında bataryamızın tamamen bittiğini de söyleyeyim. Eğer oyun oynamak için bu telefonu alacaksanız bunları göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Ancak arada bir oyun oynuyorsanız iPhone 8 size yeterli gelecektir. Günlük kullanımda da yeni gelen güncellemeleri yüklediğinizde de halen iPhone 8'in performanslı bir şekilde çalıştığını söyleyebilirim. Burada 2 GB'lık RAM sizi kesinlikle korkutmasın. Herhangi bir problem yaşatmıyor. Uygulama açılış hızlarında arka planda uygulamaları açık bıraktığımızda da herhangi bir yavaşlama, donma, takılma sorunu yaşamıyoruz. Yani günlük kullanımda da iPhone 8 bize halen tepkisel güzel bir deneyim sunuyor. Dostlar, performans konusunda iPhone 8'de daha uzun yıllar sorun yaşamayacağınızı söyleyebilirim. Tabii ki burada cihazın batarya sağlığı da işlemcinin performansında çok büyük bir etken. Yani batarya sağlığınız %80'lere ve daha da altına geldiğinde telefonunuzda kasma, donma sorunları başlayabilir. Bu yüzden bunları yaşamamak için bataryayı en az 2 yılda bir değiştirmenizi öneririm. Burada 1821 mAh'lik küçük bir batarya bizleri karşılarken hızlı şarj kısmında 15 Watt'lık bir desteğin bize sunulduğunu da belirteyim. Ortalama 2 saatte doldurabiliyoruz. iPhone 8 batarya performansı olarak gerçekten kötü, fakat iPhone 7'de olduğu gibi iPhone 8'de de piyasada muadil olarak satılan yüksek miliamperli bataryalardan alırsanız batarya performansınız biraz daha iyi seviyelere gelebilir. Burada Home tuşuna entegre Touch ID sensörünü görürken bu parmak izi okuyucumuz gerçekten çok stabil ve hızlı bir şekilde çalışabiliyor. Burada parmağımızı dokundurduğumuz anda ekranın kilidini çok hızlı bir şekilde açabiliyoruz. iPhone 8 hoparlör konusunda da stereo hoparlör sistemiyle gelirken bu hoparlörler hem ses yüksekliği olarak hem de seslerin doygunluğu tarafında güzel bir performansı bizlere veriyor. Buna ek olarak suya ve tuza karşı dayanıklılıkta da IP67 korumasıyla iPhone 8 1 metre suya 30 dakika boyunca dayanabiliyor. Zaten genel yazılım performansı olarak da stabilite ve verimlilik açısından iOS cihazlarda uzun yıllar sorun yaşamıyoruz. Yazılım konusunda batarya sağlığınız ve depolama alanında sonuna kadar doldurmadığınız sürece memnun kalacağınızı düşünüyorum. iPhone 8 genel anlamıyla hala yeterli bir cihaz mı derseniz pek çok noktada giriş ve orta sınıf Android cihazlardan daha iyi bir performansı rahatlıkla alabiliyoruz. Burada hem işlemci yönünde hem de kamera olarak fazlasıyla beğendiğimi belirteyim. A11 Bionic hala çok güçlü ve güncel diyebileceğim bir işlemci. iPhone 8, 8 Plus, iPhone X hiçbir problem yaşatmıyor. Burada iPhone X'i neden kattım? Çünkü iPhone 8 ile 8 Plus'la aynı yonga setini iPhone X'te de görebiliyoruz. Zaten 3 cihaz da aynı anda çıkmıştı. Evet, iPhone 8 eski bir telefon, fakat Apple 2017'de 8'den 10'a atladığı için aradaki fark biraz daha açıldı diyebilirim. Yani aslında iPhone 8, iPhone 10'la donanım olarak çok yakın cihazlar. Ekran boyutu, ekran kalitesi ve batarya performansıyla iPhone X'ten ciddi anlamda geride kalıyor. Zaten buna bağlı iPhone X ile arada neredeyse yarı yarıya bir fark mevcut. Ekran kalitesi olarak çok bir beklentim yok. Telefonu çok yoğun kullanmıyorum. Bunun haricinde ele tam oturan ve tek elle kullanımı kolay bir cihaz istiyorum dediğinizde iPhone 8 uygun fiyatıyla alınabilecek tek seçenek ve halen de iOS güncellemelerini düzenli bir şekilde almaya devam ediyor. Artıları kamera ve performansken eksileri ise ekran ve batarya. Açıkçası kullanım alanınıza göre
iPhone 8'i alıp almama konusunda kararsız kalmış olabilirsiniz. Burada eğer iPhone 8 almaya karar verdiyseniz direkt olarak kesinlikle almayın. Burada dikkat etmemiz gereken, kontrol edilmesi gereken en önemli nokta ekranda True Tone'un aktif olup olmaması. Eğer True Tone telefonda aktif gözükmüyorsa o telefonu kesinlikle almayın. Çünkü ekran yan sanayi olarak değişmiş demektir. iPhone 8 alıp uzun ömürlü kullanmayı düşünüyorsanız Deji veya buna benzer yüksek miliamperli bataryalarla bataryayı değiştirmenizi öneririm. Bu sayede batarya performansı en az %30, %40 artacaktır. Yani bu da tek şarjda 5-6 saat civarı ekran süresi demek. Son olarak iPhone 8'i yenilenmiş almaktansa ikinci el almak bana çok daha mantıklı geliyor. Çünkü yenilenmiş pek çok eski iPhone'da ekran, kasa gibi önemli parçalarda değişimler olabiliyor. İkinci el daha uyguna tamir görmemiş bir iPhone 8 almak çok daha mantıklı diyebilirim. Peki siz ne düşünüyorsunuz? iPhone 8 almak hala mantıklı mı? Görüşlerinizi mutlaka bekliyorum. Gelecek videolardan anında haberdar olmak için de abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kal.